Estonya, Letonya, Finlandiya. Nereye gittiğimizi öğrendim sonunda. Evet, Riga Havaalanı'na geldik. 2,5 saat yaklaşık bir yolculuktan sonra. Yeni ülkeye gelme öfosu geldi üstüme. Öyle uykusuzum biraz. Bilesim var. Sadece Türk Hava Yolları sabah 7'de olduğu için biraz uykusuzuz. Portekiz tatilindeki o sıcakkanlı polislerden sonra buranın polisleri gerçekten bize zulüm gibi geldi. İstisnasız herkesi 5 dakika bekletiyor. Böyle tek tek pasaportu inceliyor, didik didik ediyor, hiç gülümseme yok. Böyle korkuyorsun yani ret yiyeceğim diye. Halbuki küçücük bir ülke, havaalanı şu kadar bir yer yani. Tek valiz alma hattı var bakın. Yani böyle küçücük bir ülkede böyle sıkıntı yaşamayı hiç beklemiyordum. İlginç. Çok küçük bir havaalanı, Riga Havaalanı. Buradan çıkış. Önü böyle. Çok basit, basic bir yer. Gayet sakin. Şuradan yürüdüğünüzde Bolt buluşma noktası ileride. Onun yanında burada normal resmi taksiler de bulunuyor. Biz Bolt'la gitmeye karar verdik. Yaklaşık 8 euro tutacak buradan kalacağımız otel. Normalde otobüsler 1,5 euro, 2 kişi 3 euro. Ama biz hem uykusuzuz hem bir an önce varmak istediğimiz için Bolt'la gitmeye karar verdik. Bolt yerinde böyle şeritler var. Gelen Bolt arabaları buraya yanaşıyorlar. Bekleyenler de aracı gelince buradan binip gidiyor. Odamız Old Town manzaralı. Şurada gördüğünüz şatolar şehrin işte eski tarafı. Bu yoldan gittiğinizde şehrin öbür tarafına varıyorsunuz. Aradan bir nehirle şehir ikiye ayrılıyor. Aslında Old Town tarafında da oteller vardı ama burası hem daha yeni bir otel hem de fiyat performans olarak bizce daha iyiydi. Zaten ulaşım burada ucuz. Boltlarla kolay bir şekilde öbür tarafa geçebiliyorsunuz. Evet, biraz otelde dinlendik. Şimdi gezi vakti ama karnımız da bir o kadar aç. Tam TikTok'ta önümüze bir yer çıktı. Şimdi orayı deneyimlemeye gidiyoruz. TikTok'ta karşılaştığımız mekanda yemek yedik. Evet. Nasıldı? Güzeldi. Bence fiyat performans okey. Ve manzara güzeldi. Yağmur yağarken de bu arada tam iyi vaktine geldik. Çünkü biraz sonra da başka bir yere ulaşamazdık. Evet, Riga'ya girdiğinizde sizi ilk karşılayan meydanlardan bir tanesi Kara Kafalar Evi'nin olduğu meydan. Bu gördüğünüz kırmızı tuğlalarla yapılmış ev Kara Kafalar Evi olarak geçiyor. Orta Çağ döneminde Kara Kafalılar Kardeşliği denilen bir denizci grubu varmış. Bekar denizci erkeklerden oluşan bir grup. Sonrasında diğer deniz insanları da kendilerine onlara ithafen bu niki takmışlar. Burası da onların dinlendiği, eğlendiği locası aslında. Limana çok yakın bulunuyor. Arkada da Riga yazısı olan fotoğraf kısmı da var. Burada Riga yazısıyla da fotoğraf çekilebilirsiniz. Böyle müzik yapılan çok keyifli bir meydan. Şimdi meşhur Kedili Eve geldik. Buranın hikayesi şu. Zamanında Rigalı bir tüccar karşıda bulunan Almanların kurduğu bir locaya üye olmak istemiş. Tüccarların oluşturduğu bir kulüp gibi. Onlar da almamışlar. O da buna tepki olarak binanın üstüne kedi koyarak kıçını o binaya ters dönmüş şekilde bir heykel koymuş. Sonra bu bayağı bir tartışmalara sebep olmuş. Sonrasında adamı kulübe almışlar. Kedinin de yönünü döndürmüşler.
Evet, Özgürlük heykelinin önündeyiz. Elinde 3 tane yıldız tutan bir kadın heykeli. Riga'nın en önemli meydanlarından bir tanesi. Bu heykelden çok heykelin bulunduğu alan çok güzel. Yeşillikler arasında aradan bir nehrin aktığı harika bir park içerisinde bulunuyor. Riga'da en çok keyif aldığımız alanlardan bir tanesi burası. Aynı zamanda tarihi opera binası da bu meydanda bulunuyor. Kesinlikle gelinmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Riga Merkez Pazarı'na geldik. Burası 4 tane hangar gibi yerden oluşuyor. İşte içerisinde balıkçılar, sebze meyve satanlar, şarküteri, lokal tatları deneyebileceğiniz büfeler bulunuyor. Avrupa'nın en büyük kapalı pazar yeri olarak geçiyor. Son tahlilde aslında Riga çok küçük bir yer. Yani bir güne hayli hayli sığacak bir yer. Burası da görmüş olmak için geldiğimiz bir yer olmuş oldu. Riga'da çok gezilecek bir şey olmadığı için buraların gezi planlarına dahil edildiğini düşünüyorum. Gelmeden önce birçok vlog da izlemiştim. Özellikle Lizbon'dan sonra Riga bize çok sıkıcı, çok boş, çok küçük geldi. Ama yeşillik, her yerde kanalların, suların olması, Riga'nın doğası keyifli günler geçirmenizi sağlayacak. Aynı zamanda da serin olması, özellikle Temmuz'da bu hava insanı rahatlatıyor. Pazar yerinin karşısında da otobüs terminali bulunuyor. Yarın da buradan otobüse binip Tallinn'e geçeceğiz. O da aklınızda bulunsun. Riga'da ansızın karşınıza böyle Sovyet döneminden kalma ihtişamlı binalar çıkabiliyor. Biraz önce gezdiğimiz pazar yerinin hemen çok yakında bulunan bu binanın en üst katından da Riga manzarası seyredilebiliyor. Giriş ücreti de 8 euro. Yine kapalı pazar yerine yürüme mesafesinde devasa bir tilki heykeli bulunuyor. Modern sanatın önemli örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor. Chris Salmanis isminde bir Letonyalı sanatçının yaptığı bir heykel. Bunu da görmenizi tavsiye ederim. Evet, Riga'da Black Magic Cafe'ye geldik. Böyle çok otantik, ortaçağ kıyafetleriyle çalışanlar servis yapıyor. Ortamda yine ortaçağa göre adapte edilmiş. Çok keyifli, çok tatlı bir kafe. Bu gördüğünüz de balsam diye geçiyor. Buranın meşhur içeceği. Zamanında bir eczacı tarafından hazırlanmış. İçerisinde 20 tane bitkinin olduğu, ilaç niyetiyle hazırlanmış ama şimdi bütün içeceklerine dahil ediyorlar. Sıcak çikolata alsanız onun içinde de bu var burada. Black Balsam diye geçiyor. Her şeye eklemişler. Çok keyifli bir kafe. Gelenlere kesinlikle tavsiye ederim. Riga şehri Art Nouveau akımının da en önemli merkezlerinden bir tanesi. Art Nouveau 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmış bir sanat ve mimari akımı diyebiliriz. Yeni akım anlamına geliyor. Şu an bulunmuş olduğumuz Alberta Caddesi bu akımla yapılmış pek çok binaya ev sahipliği yapıyor. O yüzden bu cadde üzerine pek çok turistin caddeyi boylu boyunca da gezip fotoğraflar çektiğini görebilirsiniz. Art Nouveau akımında doğal figürler ile geometrik figürler bir arada kullanılıyor. Yani böyle daha insan yüzleri, hayvan motifleri varken bir yandan da geometrik simgeler de var. Biraz daha asimetrik bir akım. Asimetrik ama bir yandan da şu açıdan bütüncül. Dış cephede kullanılan figürler aslında bir yandan da iç cephede de kullanılmış. Yani iç tasarımda da aslında bu figürlerin yeri var. Ama tabii biz şu an sadece dışına bakabiliyoruz. Bu akımda böyle keskin düz hatlar yerine daha yumuşak hatlar, kıvrımlar ve dalgalar kullanılıyor. Baktığınız zaman motiflerde çok keskin hatların olmadığını, zaten böyle hep dalga dalga olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz bina Three Brothers olarak geçiyor. Riga'da tarihi binalar korunuyor ve bu açıdan bu 3 tane binanın yan yana olması çok kıymetli. Sağdaki bina gotik tarzda yapılmış, ortadaki Rönesans tarzında ve en soldaki ise barok tarzında yapılmış binalar. Bu bina 14. yüzyılda yapılmış, bu 17 ve bu biraz daha yeni bir bina. Yani bu 3 tane binanın farklı bu kadar aralarında zaman olmasına rağmen yan yana korunmuş olması çok önemli. Şimdi solumda Dom Katedrali'ni görüyorsunuz. Bu Riga'nın en büyük katedrali. Onun yan tarafında ise Dom Meydanı var. Burası da yine en büyük meydanlardan bir tanesi. Turistleri her tarafta görebiliyorsunuz.
Burada Bremen mızıkacılarının heykeli var. Bremen mızıkacıları ne alaka diye düşünebilirsiniz. Bremen ile Riga kardeş şehirler. O nedenle burada onun heykeli var. Ve bu heykelde hayvanların başına dokunmanın şans getirdiğine inanılıyor. O yüzden de baş kısımlarındaki renk değişimini zaten görebiliyorsunuz ve her gelen zaten dokunuyor. Ama en üstteki horoz biraz şanslı. Ona çok fazla kişi erişemediğinden onda çok bir renk değişimi yok. Bremen mızıkacıları heykelinin bahçesinde bulunduğu kilise ise St. Peter Kilisesi. St. Peter Kilisesi buradaki en eski kiliselerden bir tanesi. İnce uzun böyle bir kulesi var ve bu kulenin tepesinde altın bir horoz heykeli var. Horoz simgesi Riga'nın simgesi zaten. Ve bu kulede gözetleme yapabiliyorsunuz. Geniş bir alanı var. Tüm şehri oradan görebiliyorsunuz. Evet, St. Peter Kilisesi'nden Riga manzarası. 9 euro vermeye değer mi? Bence değer. Bütün Riga'yı görmek için bence çok güzel. Şurada Kara Kafalılar evini görmektesiniz. Biraz daha ilerlediğimizde Old Town zaten burası. Şu ileride kulesi görünen Dom Katedrali, en büyük katedrallerden bir tanesi. Yine sağda yeşil kuleli olan da başka bir kilise. Bütün kiliselerin üstünde horoz simgesi var. Riga'nın simgelerinden bir tanesi. Bir Denizli olarak kardeş şehrimiz olabilir Riga, horoz kardeşliği anlamında. Gördüğünüz gibi köprülerle şehrin iki yakası birbirine bağlanıyor. Bizim kaldığımız otelde hemen şu köprünün ucunda, şu gördüğünüz iki tane büyük kulenin dibinde Parken Radisson'da kaldık. Çok güzel bir manzara kulede sizleri bekliyor. Evet, şehrin bu tarafında da sabah gittiğimiz yerler. Şurada gördüğünüz Riga Merkez Pazarı, yanında otobüs terminalini görüyorsunuz. İleride Sovyet mimarisine sahip bina var demiştim, onu görüyorsunuz. Şurası da tren istasyonu ve Stockmann isminde de bir alışveriş merkezi bulunuyor tren istasyonunun yanında. Kulenin arka tarafına doğru baktığımızda da Özgürlük heykelinin olduğu tarafa bakmış oluyoruz. Şu gördüğünüz Özgürlük heykeli, arkasında yeşilliklerle dolu bir caddeyi görüyorsunuz. Yanında da çok büyük bir park var. O parkı da dolaştık. Riga'nın en güzel yanı böyle yeşillikler arasında bir şehir olması. İnsana gerçekten çok güzel hissettiriyor. Gezerken tarihi bir binayla karşılaştık. Burası Anatomi Enstitüsü. Aynı zamanda bahçesinde Anatomi Müzesi de var. Pazar olduğu için biz giremedik. Burada Latince bir cümleyle karşılaştık. Binanın girişinde mermere işlemişler. Burada ölüler dirilere eğitirin Latincesi burada bizi karşılıyor. Bizim tıp fakültesindeyken anatomi laboratuvarlarında da bu cümleyi biz oldukça sık görürdük. Yine bir Küçük Prens Kalesi kitap evindeyiz ve koleksiyonuna bir kitap daha eklendi. Riga'daki ikinci ve son akşam yemeğimiz için Galleria Center'ın üst katına geldik. Burzma diye yazılan bir kat var. Bu Galleria Center'ın 4. katı. Oradaki yemek alanındayız. Bu konsept bence çok güzel çünkü farklı farklı mutfaklardan şeyler alıp ortak beraber buluşup yiyebiliyorsunuz. Ben böyle bir burrito bowl söyledim Meksika mutfağından. Afiyet olsun. Evet, Riga yolculuğumuz burada sona eriyor. Otobüs terminaline geldik. Şimdi 4,5 saatlik bir yolculukla Tallinn'e geçiyoruz. Şimdi biz Tallinn biletini internetten gelmeden önce Türkiye'den almıştık. Kişi başı 20 euroya aldık. Ama dün Instagram'da storylere bakarken bir tane influencer'ın da Riga'da olduğunu gördüm. Ve 10 euroya bilet aldığını anlatıyor. İşte ulaşım bu kadar ucuz vesaire diye. O da Tallinn'e 10 euroya almış. Ama gelip buradan terminalden fiziki olarak almış bileti. Bizim de içimize bir kurt düştü. Acaba dolandırıldık mı falan diye. Şimdi geldik burada fiyatları sorduk. Bizim gideceğimiz lüks markalı firmada gişede de 20 euro fiyat dediler.
Belki işte firmalar arası farklar olabiliyor. Belki çok işte amatör bazı firmalar 10 euroya da taşıyor olabilir. Yani burada tercih size kalmış. İster seyahatinizden hemen önce de gelip burada illaki bir otobüs bulup daha ucuza da gidebilirsiniz. Ama daha planlı ve kaliteli bir şekilde seyahat etmek istiyorsanız lüks seyahat en iyisi gibi duruyor. Biz de birazdan seyahatte göreceğiz. Evet, hazır otobüs beklerken Zeynep'ten Riga değerlendirmelerini alıyoruz. Evet, sence Riga nasıldı? Gelmeye değer mi? Şöyle, ilk geldiğimiz gün 4-5 saatimiz vardı ve sonrasında bir tam günümüz daha olacaktı. Ve ben o bir tam günde hani ne yapacağız, zaten burayı 4 saatte gördük diye düşünmüştüm. Yani yapacak şey var ama evet, küçük bir şehir. Ama yine de yürüyerek tamamını gezebiliyorsunuz. Ya bir buçuk günlük değerlendirilebilecek kadar bir alan bence. Hadi 2 belki olabilir. Keyifli gezdim. Yeşil olduğu için çok güzeldi bence. Ya benim mutlu, huzurlu hissettik ki şu an otobüs durağının yanındaki yer bile işte hani kanalı görüyorsunuz. İşte nilüferler var, etrafında bir sürü ağaç var. Yeşil olması açısından çok güzel. Hiçbir şehir İstanbul etmiyor ama biz İstanbul'a güzel bakamamışız. Yani İstanbul'da şu kadar yeşillik olsaydı bence yani zaten her Avrupa şehrinden çok daha güzel hale gelmiş olurdu. Buranın tek benim için avantajı yeşil olması oldu. Gezilir. Fiyat olarak yani ucuz Avrupa ülkelerinden biri değil bence. Normal. Ya İtalya falan bence buradan çok daha ucuz yemek açısından, yemek kahve açısından. Ama gelinir, görülür. Bir kere görülür. Ama sonrasında bir kere daha Riga'ya gitsek keşke demem yani. Şimdi size biraz önce anlattığım bu ucuz bilet hikayesi belki şu Ecolines gibi firmalar olabilir. Gerçekten otobüs dökülüyor. Çok eski ve hala kalkamadı. Böyle lakayt, düzensiz bir tavır var. Bizim bineceğimiz şu lüks turizm perona yanaşmak için onun çıkmasını bekliyor. Saati geçmesine rağmen Ecolines çıkmadı. Lüks turizmin bütün otobüsleri böyle tek standartize, güzel klimalı, lüks otobüslerden oluşuyor. It takes so little just to make me smile, but you don't seem to be around. My body aches for someone who makes me right, but you don't seem to take the time. You're on a mission now, I know you can't get out.